Grafiği okuyamayan piyasanın dilini anlayamaz. İnsan anlamadığı bir oyunu kazanamaz. Borsada da durum farklı değil. Piyasa grafikle konuşur. Sen grafiği okumayı bilmezsen piyasa sana bağırır ama sen duyamazsın. Çoğu yatırımcı iyi hisse, güçlü şirket, temeli sağlam gibi cümlelerle kendini avutuyor. Ama fiyat düşüyor. Neden düştüğünü bilmiyor. Destek kırılıyor, haberi yok. Trend düşüyor, farkında değil. Hacim azalıyor, ne anlama geldiğini bilmiyor. Sonra da soruyor, neden zarar ettim? Cevap basit. Çünkü teknik analiz bilmeden borsada işlem yapmak, gözleri kapalı araç sürmek gibidir. Kazaya davetiyedir. Önünde bir harita var ama sen yolları okumayı bilmeden yola çıkıyorsun. Kaybolmak kaçınılmaz. Borsada da aynı şey. Teknik analizi öğren. Kuralı, grafiklerin ve indikatörlerin dilini çözmenin, körü körüne yatırım yapmaktan kurtulmanın anahtarıdır. Ben bir zamanlar grafiklere bakmadan hisse aldım. Bu yükselecek diye hissettim ve %40 kaybettim. Kalbinde o belirsizlik anını hissettin mi? Senin 14 maddelik borsacıya öğütler listenden 8. derste devam ediyoruz. Teknik analiz öğren. Destek dirençleri, trendleri ve sinyalleri oku. Kendi hatalarımdan öğrendiklerimle sana rehberlik edeceğim. Hazır mısın? Bu dili beraber öğrenelim. Neden teknik analizi öğrenmelisin? Borsada teknik analiz öğren demek, fiyat hareketlerini, hacimleri ve indikatörleri okuyarak geleceği tahmin etmenin bilimidir. Kendi hikayemle başlayayım. Bir sanayi hissesine grafiğe bakmadan girdim. Sadece haberlere güvendim. Destek seviyesi kırıldı. %40 zarar ettim ve toplamam ayları aldı. Bu psikolojik bir tuzak. Duygular mantığın önüne geçer. Grafiklerin sessiz uyarılarını duymazsın. Bir diğer hatam bir kripto parayla oldu. Trend çizgilerini görmezden geldim. RSI aşırı alım sinyali veriyordu ama devam eder dedim. %55 kayıp yaşadım. Teknik analiz geçmiş verilerden geleceği öngörmenin yoludur. Kendi deneyimlerimle öğrendim. Grafik bilmeden oynamak, karanlıkta kumar oynamaktır. Öğren ki ışığı yak. Teknik analizin gücü veriye dayalıdır. Destek ve direnç seviyeleri fiyatın dönme noktalarını gösterir. Hareketli ortalamalar trendi çizer. Ben sanayi hissesinde direnci görseydim o %40'lık düşüşten kurtulurdum. Teknik analiz sana ne zaman gir, ne zaman çık diye fısıldar. Onu öğrenmek cebini korumanın ilk adımıdır. Teknik analizin gücü neden önemli? Teknik analiz fiyatın tarihini tekrarladığını varsayar. Geçmiş, geleceğin aynasıdır. Bir hissenin hacmi artıyorsa alım gücü güçleniyordur. RSI 70'i aşarsa aşırı alım, satış sinyali verir. Ben kriptoda RSI'yi okumayı bilseydim %55'lik kaybı önlerdim. Teknik analiz hayalden uzak tutar. Gördüğünü görürsün, trendin dostu olursun. Öğrenmek sabır gerektirir. Grafiklere saatlerce bakmak yerine indikatörleri anlamak gerekir. Benim hatam teknik analizi hafife almaktı ama sen yapma. Teknik analiz riski azaltır. Kârı arttırır. Bir hissenin Fibonacci seviyelerini bilmek giriş noktasını netleştirir. Kendi hikayemde bu bilgiyi edindikten sonra kazançlarım %30 arttı. Gerçek hayat örneklerim. Grafikte direnç seviyesi netti. Ama ben görmezden geldim. Fiyat dirence çarptı, %40 düştü. Teknik analiz bilseydim erken çıkardım. Ders, grafik yalan söylemez. Kripto kaçışı RSI 80'di. Aşırı alım sinyali veriyordu. Ama indikatörleri okumadım. %55 kayıp yaşadım. Öğrenmek bu tuzağı önler. Kendi başarım, teknik analiz öğrendikten sonra bir hissenin hareketli ortalamasının kesiştiğini gördüm ve %25 karla çıktım. Grafik en iyi rehberim oldu. Senin böyle bir hikayen var mı? Grafik okumayı ihmal ettiğin bir an yaşadın mı? Yorumlara yaz. Beraber öğrenelim. En çok konuşulan iki hisse örneği. Teknik analizin gücünü göstermek için 2025'te Borsa İstanbul'da en çok konuşulan ve işlem gören iki hisseyi ele alalım. Sasa Polyester Sanayi AŞ, Sasa ve Koç Holding AŞ, KC Hol. Bu hisseler yüksek işlem hacimleri ve volatilite ile yatırımcıların dilinde. Sasa örneği, Sasa 2025'te en çok tartışılan hisselerden. Forumlarda ve borsa yorumlarında volatilitesiyle öne çıkıyor. Yıl içinde en düşük 2.76 TL ve en yüksek 5.66 TL. Günlük işlem hacminin ortalaması 176-287 milyon lot ki bu BIST'te en aktiflerden. Teknik analiz burada kritik. 3.50 TL'de destek oluşturdu. RSI aşırı alım sinyali verdiğinde fiyat %5-10 düzeltme yaptı. Eğer RSI'yi okuyarak satsaydın
zirvede kar alırdın. Ama ben benzer bir hisse için indikatörleri görmezden gelip %20 kaybettim. Sasa'da direnç seviyesi 3.90 TL'de test edildi. Hacim artışı trendi doğruladı. Seni gerçekçi kararlara yöneltti. Yıl genelinde %10-15 düşüş trendi teknik bilenleri korudu. KC Hol, Koç Holding, BIST yüzde en aktif hisselerden. Son aylarda aktif işlem hacmi 300 milyar TL'yi buldu. Endekse paralel hareketiyle konuşuluyor. 2025'te en düşük 133.7 TL ve en yüksek 190.53 TL. Son bir ayda %10-15 yükseldi. Teknik analiz burada parladı. 150 TL'den güçlü destek oldu. MACD kesişmesi Ekim ortasında alım sinyali verdi ve fiyat %10-15 sıçradı. RSI 40'tan 60'a çıkarken hacim patlaması yaşandı. Eğer destek direnci öğrenseydin 150 TL'den girip 168 TL'den çıkardın. Ben benzer bir holding hissesinde kesişmeyi kaçırıp %15 fırsatı bıraktım. Koç Holding'de direnç 170 TL'de test edildi. 52 haftalık aralıkta %20 yukarıda teknik bilenler bu dalgayı yakaladı. Bu örnekler teknik analizin pratik değerini gösteriyor. Sasa ve Koç Holding gibi konuşulan hisselerde indikatörler %10, %15 kar fırsatını yakalattı. Veriler gerçek. Sen de öğren, uygula. Teknik analizi nasıl öğrenirsin? Pratik ipuçlarım. Teknik analizi öğrenmek için şu adımları izle. Uyguladığında kazanacaksın. Daha net kararlar, daha az kayıp. 1. Temel indikatörleri anla. Hareketli ortalamalar ile trendi oku. Ben sanayi hissesinde kesişimi görseydim %40 kaybı önlerdim. Sana kazandırır. Trendleri erken yakalarsın. 2. Destek direnç seviyelerini çiz. Fiyatın dönme noktalarını işaretle. Kriptoda direnci bilseydim satış zamanını kaçırmazdım. Sana kazandırır. Giriş çıkış noktalarını netleştirir. 3. RSI ve MACD kullan. RSI 30'un altı alım, 70'in üstü satış sinyali. Ben RSI'yi okumayı öğrendikten sonra karlarım arttı. Sana kazandırır. Aşırı alım satımı önlersin. 4. Hacim analizi yap. Hacim artışı trendi doğrular. Sana kazandırır. Sahte hareketleri filtrelersin. 5. Pratik yap. Demo hesapta grafik incele. Sana kazandırır. Gerçek parayı riske atmadan öğrenirsin. 6. Duyguları bir kenara koy. Teknik analiz mantıktır, his değil. Sana kazandırır. Ön yargısız kararlar alırsın. Teknik analizin derinliği. Teknik analizi öğrenmek bir dil öğrenmek gibidir. Fibonacci, 50 lot dalgalarını anla. Fiyatın ritmini yakala. Ben sanayi hissesinde Fibonacci'yi bilseydim destek seviyesini doğru tahmin ederdim. Öğrenmek zaman alır ama ömürlük kazançtır. Bir diğer deneyimim bir hissenin MACD uyumsuzluğunu fark etmek oldu. Sinyal verdiğinde sattım. %20 kar ettim. Teknik analiz seni gördüğünü gör kuralına yaklaştırır. Hayalleri bırak, veriye sarıl. Kendi hikayemden öğrendiğim grafik en sadık dostumdur. Sonuç, teknik analiz öğren, kazan. Teknik analizi öğren demek, grafiklerin dilini çözmek, kör yatırımlardan kurtulmak demek. Sanayi hissemde %40, kriptoda %55 kaybettim. Ama sen bu hatalardan kurtul. Bu serinin 8. adımı bu. 14 maddeden biri. Bir sonraki videoda para yönetimi öğren kuralını keşfedeceğiz. Sermayeni nasıl koruyacağını göstereceğim. Videoyu beğendiysen like at. Kanalıma abone ol. Yorumda teknik analiz hikayeni paylaş. Beraber kazanalım. Görüşürüz.